Merhaba dostlar. Anı yaşamak hayatın eşsiz hediyesidir. Hayat sürekli akan bir nehir gibidir. Hiçbir an geri dönmez. Hiçbir an tekrarlanmaz. Yine de çoğu zaman bu eşsiz nehrin akışını fark etmek yerine geçmişe dalar, geleceği düşünerek kaygılanırız. Oysa yaşamın gerçek anlamı ve güzelliği yalnızca şu anda bulunabilir. Anı yaşamak, insanın kendini şu anın içinde tamamen var etmesidir. Anı yaşamanın felsefesini, yollarını, zihinsel ve duygusal faydalarını keşfedecek, bunu hayatımıza nasıl daha fazla entegre edebileceğimizi göreceğiz. Mutluluk, dışarıda arayıp bulunabilecek bir şey değildir. Aslında o, her zaman içimizde var olan bir potansiyeldir. Ne var ki bu mutluluğu hissetmek için durup, çevremizdeki küçük ama anlamlı anları fark etmemiz gerekir. Çoğu zaman mutluluğu büyük olaylarda, hayalim gerçekleşirse mutlu olurum ya da bir gün tüm sorunlarımı çözersem huzura kavuşurum gibi uzak hedeflerde ararız. Ancak mutluluğun anahtarı basitlikte saklıdır. Bir gün doğumunu izlerken hissettiğiniz huzur, sabah kahvenizin sıcaklığını avuçlarınızda hissettiğiniz o an, bir dostunuzun işten gülümsemesi ya da bir kedinin size sokulması. İşte bu tür küçük anlar hayatı anlamlı ve yaşamaya değer kılar. Ama bu anları fark edebilmek için gözlerimizi, kalbimizi ve zihnimizi açık tutmalıyız. Bir gün meşgul bir iş insanı olarak sürekli koşuşturma içinde geçen hayatımızda bir duraklama anı yaşanır. Çocuğuyla parkta oynarken birden onun kahkahasını fark edersiniz. Çocuğunun saf mutluluğunu izlerken o anda her şeyin aslında ne kadar basit olduğunu düşünebilirsiniz. Hayatı boyunca bu kadar mutlu hissetmediğinizi fark edebilirsiniz. İşte bu anı yaşamanın gerçek gücüdür. Her sabah kendinize şu soruyu sorun. Bugün hayatımda mutluluğu bulabileceğim küçük bir an ne olabilir? Gün boyunca bu küçük anları fark etmeye çalışın. Hangi küçük detayların size mutluluk verdiğini keşfedin. Anın güzelliklerini görebilmek, duyularımızı harekete geçirmeyi ve bilinçli farkındalık geliştirmeyi gerektirir. Bugün birçoğumuz günümüzü telefonlarımızda sosyal medyada gezinirken, bir şeyleri yetiştirmeye çalışarak ya da zihnimizi meşgul eden düşüncelerle geçiriyoruz. Oysa anı yaşamak, zihnimizi bu otomatik pilot modundan çıkararak tüm duygularımızla bulunduğumuz ana bağlanmaktır. Bulunduğumuz çevreyi dikkatlice inceleyin, renkleri, ışığın düşüşünü, bir çiçeğin yapraklarını fark edin. Etrafınızdaki seslere kulak verin. Kuşların cıvıltısı, rüzgarın uğultusu ya da insan sesleri. Bunları fark etmek sizi o ana çeker. Yediğiniz bir yemek ya da doğada aldığınız temiz hava, burnunuzla algıladığınız her kokunun keyfini çıkarın. Elinizde tuttuğunuz bir nesnenin dokusunu fark edin. Bu bilinçli farkındalığın güçlü bir pratiğidir. Günde en az 10 dakikanızı bir farkındalık yürüyüşü yapmaya ayırın. Yavaşça yürürken etrafınızı gözlemleyin, duyularınızı harekete geçirin ve zihninizi ona odaklayın. Geçmiş bize hayatımızda birçok şey öğretti. Yaşanmışlıklarımızdan ders alabiliriz, hatalarımızdan öğrenebiliriz. Ancak geçmişte sürekli takılı kalmak zihinsel bir yük haline gelir. Anı yaşamak istiyorsanız geçmişi kabul etmeli ve onunla barışmalısınız. Olanları değiştiremeyeceğinizi kabul edin. Bu geçmişin sizi kontrol etmesine engel olur. Yaşadığınız her olay size bir şey öğretmiştir. Bu dersleri not alın ve bunları büyümeniz için birer rehber olarak kullanın. Geçmişte yaşadığınız üzücü bir olayı bir kağıda yazın ve ardından o kağıdı
ya yakın ya bir kutuya koyun. Artık bu beni etkilemiyor deyin. Fiziksel bir eylemle bırakmak zihinsel bir hafiflik sağlayabilir. Geçmişte yaşadıklarım beni ben yaptı ama artık onları taşıma zorunluluğum yok. Gelecekle ilgili kaygılar bugünün huzurunu çalar. İnsan doğası gereği belirsizlikten korkar ve kontrol edemediği şeylere karşı endişelenir. Ancak hayatın güzelliği de bu belirsizlikte saklıdır. Anı yaşamak, geleceğin belirsizliğiyle barışmayı ve bugün elimizdeki olanlara odaklanmayı gerektirir. Bir kağıda kontrol edebileceğiniz ve edemeyeceğiniz şeyleri yazın. Sadece kontrol edebildiklerinize odaklanın. Gelecek hakkında endişelenmek yerine bugün yapabileceğiniz küçük bir plan yapın. Meditasyon yapmak, dua etmek zihninizi sakinleştirir ve sizi anın içine çeker. Geleceği düşünmek yerine şu ana odaklanmanıza yardımcı olur. Geleceği kontrol edemem ama bugünü en iyi şekilde yaşayabilirim. Şu an yaşamın kendisidir. Onu kaçırmamak lazım. Küçük mutluluklar büyük hayaller kadar değerlidir. Geçmişim bana yol gösterdi, geleceğim için bu anı seçiyorum. Bugünün güzellikleri yarının belirsizliklerinden daha değerli. Her nefes yeniden başlamak için bir fırsattır. Anı yaşamak bir beceri değil, bir seçimdir. Hayat sürekli olarak geçmişin pişmanlıkları ve geleceğin kaygıları arasında gidip gelirken anı fark edenler için bambaşka bir anlam taşır. Siz de bundan sonra yaşamanıza bilinçli farkındalık katabilir, anda kalmanın huzurunu deneyimleyebilirsiniz. Unutmayın, mutluluk bugünü yaşamakla başlar. Şimdi derin bir nefes alın ve bu anın değerini hissedin. Çünkü hayat sadece burada ve şimdi mümkün.